Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir evdeyiz, enerjisi çok güzel. Bir sürü kediciklerimiz, canlarımız var burada. Ve biz Sarper Duman'la birlikteyiz. Burada bir hikayesi olmayan veya bir travması olmayan sadece bir tane kedi var, öyle söyleyeyim. Asıl bu yoğun ilgiyi videolarda hep piyanonun üstünde duran bir kedi var. Hatta ismi de piyanist kedi. Onunla aslında bu olayın daha fazla artışı başladı. Onun hikayesi de şöyle. Bahsedeyim mi biraz onun hikayesinden? Tabii ki lütfen. Onu dinlemeye geldim. Evet. Sokaktan bir hayatı kurtarmanın nasıl bir his olduğunu, ne kadar aslında bunun pozitif olduğunu öğrenmelerini çok istiyorum insanların. Evet. Sen neler söylemek istersin? Hani kumda ucuza... Biri orada üstüme kedi attı zannettim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir evdeyiz, enerjisi çok güzel. Bir sürü kediciklerimiz, canlarımız var burada. Ve biz Sarper Duman'la birlikteyiz. Çoğunuz tanıyorsunuz. Ben kendisini ilk gördüğümde İnanamamıştım. Çok güzel, inanmıyorum. Ne kadar tatlı, harika. Bu tepkilerle izledim. Eminim çoğunuz da bu tepkilerle izledi. Uzun zamandır kendisini de takip ediyorum. Bugün onlara konuk olduk. Bizi evlerine aldılar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben Söylediklerin de için de çok teşekkür ederim. Ne demek, hak ediyorsun. Hepsi Teşekkürler. olan şeyler. Bugün sizi ziyarete geldik. Kedilerinizle birlikte neler yapıyorsunuz? Hikayeleriniz nelerdir? Biraz daha yakından tanımak istedik aslında. Aslında her kedimin ayrı ayrı hikayesi var. Yani hepsi burada bir hikayesi olmayan veya bir travması olmayan sadece bir tane kedi var, öyle söyleyeyim. Hepsinin hikayeleri var. Yani genel olarak neler yapıyoruz kedilerimle birlikte? Genel olarak birlikte müzik yapıyoruz. Evet. Ben piyano çalıyorum. O aşikar, evet. Onlar dinliyorlar. Yani tamamen hayatımızı birlikte bölüşmüş durumdayız. Hani ben ne yapıyorsam onlara göre yapıyorum. Onlar da biraz bana adapte olmuş gibiler. Benim müzisyen olmamı iyice artık benimsemiş gibiler. Nasıl başladı? Nereden başladı? Birisi dikkat edince diğerleri de mi artık o müziğe dikkat etmeye başladı? Yani bunu bir kediye asla öğretemezsin. Kedi besleyenler bilecektir. Mümkün değil bir kediye alıştırmak. Şöyle, biraz uzun bir hikayesi var ama mümkün olduğunca kısaltarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi aslında ben hani yıllardır, 7 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Hani müzisyen tarafım hep vardı. Kedilerimin zaman zaman ilgisi olduğunu seziyordum. Fakat asıl bu yoğun ilgiyi videolarda hep piyanonun üstünde duran bir kedi var. Hatta ismi de piyanist kedi. Onunla aslında bu olayın daha fazla artışı başladı. Onun hikayesi de şöyle. Bahsedeyim mi biraz onun hikayesinden? Tabii ki lütfen. Onu dinlemeye geldim. Evet. Onun hikayesi şöyle. Şimdi ben bundan 3 sene önce böyle bir kendi hayatımda çok problemli bir dönem içerisindeydim. Maddi manevi. İşte işten çıkmıştım. Bir dolandırılma olayı yaşadım. Yani ciddi bütün sıkıntıların üst üste geldiği bir dönemdi hayatımda. O zaman benim 7 kedim vardı. Ve gerçekten çok zorlu bir dönemdi. O zaman da ben işte sahile çıkmıştım bir gün, böyle hani üzgün olduğum için böyle sahilde oturmuştum, bayağı ağlamıştım, sızlamıştım. Eve dönüyorum. Sonra eve dönerken bir çöp konteynerinden ses duydum. Bir miyavlama sesi duydum. Eve yakın bir marketin orada. Yani acı acı bağırma sesi olur kedilerin. Siz de belki duydunuz, evet, yaşadınız daha önce. Ondan sonra ben konteynerin kapağını açtım. Çöp poşetinde bir hareketlilik var. Çöp poşetini çıkardım, yırttım ve o piyanonun üstünde duran kediyi çöp poşetinin içine atmışlar. Ağzı bağlı bir şekilde çöp poşetinin. Hayvanın arka 2 ayağı kırık, ağzı burnu kan içinde. Şimdi o zaman da çok sıkıntılı bir dönemim olduğu için alıp almamakta çok kararsız kaldım, itiraf edeyim, şu yüzden. Çünkü hiçbir şey yapabilecek gücüm yoktu. Fakat öyle dönüp gidemeyeceğimi de biliyordum. Hani bir şey yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Bir tek telefonum vardı o zaman ve telefonumu sattım. İnanmıyorum. Ve onu ameliyat ettirdim. O günden sonra hayatım tamamen döndü, öyle diyebilirim. Çok etkilendim gerçekten. Evet, Bunu sonra ertesi gün ben iş arıyorum o sırada. Hani ama marketlerde bile iş bakıyordum, yani öyle söyleyeyim. Sonra işte bu Kadıköy'de bir belediyenin bir kurumu işte piyano dersleri verecekmiş. Piyano hocası arıyormuş. O kediyi almamın ertesi günü bu ilanla karşılaştım ve gidip başvurdum ve işe alındım. Çok güzel. Ondan sonra o hayvan ameliyat oldu o esnada, piyanist olan kedi, ismi piyanist kalan kedi. Sonra iyileşti. Ben o esnada çalışmaya devam ettim orada. Ve sonra bir öğrencim, oradaki bir öğrencim bana mesaj attı bir gün. İşte hocam ben şu parçayı çalamıyorum. Acaba bir video çekip yollayabilir misiniz bu parçayı çalıp, işte oradan bakıp çalışayım diye. Ben de telefonu kalorifer peteğinin üstüne koydum. Piyano çalacağım, öğrenciye video yollayacağım.
Sonra o kedi o süreçte ameliyat olup iyileşmişti. Onu da tekrar sokağa bırakamadım. 8. kedim oldu. Ve ben çalarken kendi kendine videonun içine girdi. Gelip kucağıma çıktı, piyanonun üstüne yattı, bir şeyler yaptı. Ben de öğrenciye yollayacağım videoyu. Dedim ki ya bu güzel olmuş. Bunu internete koyayım dedim. Ondan sonra koydum. O sırada işte 400-500 kişi vardı Instagram sayfamda. Sonra 2 gün sonra bir uyandım, 55.000 yazıyor. Her şeyin en başa Evet, hikayenin aynen öyle. aslında. Ben şok oldum tabii, hani ne oluyor, hani hesabım mı hacklendi falan diye düşündüm. Çünkü hiç öyle bir ilgi olmamıştı o zamana kadar. Ondan sonra o gün o hayvanın o videoya girmesiyle birlikte böyle bir süreç gelişti ve hayatım o günden sonra değişti, öyle söyleyeyim. Tamamen o kediyi o çöpten alma noktasında verdiğim karar bütün hayatımı değiştirdi. Evet, sen onun hayatını değiştirdin ama o da senin hayatını Evet, o da değiştirmiş. benim hayatımı değiştirdi. Çok güzel bir hikaye gerçekten. İçim böyle sıcak oldu. Süpersin. Yani onunla biraz daha o müziğe ilgi, alaka kısmını daha çok keşfetmiş oldum. Sonra şöyle bir sürecim oldu. Bazı armonileri çaldığımda kedilerin daha çok geldiğini hissetmeye başladım. Yani Kedilerin bir müzik kulağı mı var? Evet, bence Vay kesinlikle be. bir zevkleri var. Ben buna inanıyorum. Hepsi mesela aynı müziğe tepki vermeyebiliyor. Bazı kedilerin özellikle sevdiği armoniler var. Allah Bazı Allah. müzik formlarını sevmiyor. Yani benim kendi nacizane fikrim, görüşüm bu. Tabii çok Eminim iddialı bence değilim bu konuda. Gözlem yapıyorsundur. Eminim bence haklısındır. Gel, ismi neydi? Dayı. 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 Ama dayı yani bu kedinin başka bir ismi olamaz. Ver bakalım. Dayı olmalı. Evimizin ağası bu. Onun dışında hepsinin hikayesi var dedin. Gerçi en farklı hikayeyi soracaktım ama piyanist kedininkisi gerçekten bence en taptır herhalde. Ondan daha farklı Evet. bir hikayesi olan bir kedin var mı? Yani şöyle, mesela hikayesinden ziyade sonra travmayı atlatma aşaması Fevzi'nin mesela ilgimi çekiyor. Az önce kucağımda yatıyordu videonun başlarında. Ay, çok tatlılar. Fevzi de şiddet görmüş bir kedi. Kamera görüntüleri de vardı hatta. Fakat onu tekmeleyen kişinin yüzü görünmediği için bir şey yapamadık. Çünkü kim olduğunu göremedik. Arkadan görünüyor. Mesela başlarda çok ürkek bir kediydi. Uzun bir süre yürüyemedi ama şu an en sevecen kedilerimden birisi. Az önce siz de gördünüz, Evet. Fevzi. O yüzden mesela onun o kadar travmadan sonra bu kadar sevgiye tekrar sahip olabilmesi beni çok etkiliyor. Sana o zaman şey sormak istiyorum. İzleyenlerden şu anda işte hayvan seven ama eve bir kedi almak isteyip buna cesaret edemeyen bir kediyle yaşamak nasıl olur? Veya bir kedisi vardır, ikinci kediye cesaret edemiyordur. Sokaktan bir kedi sahiplenmeye cesaret. Yani bunlar hani biz hep içindeyiz ama gerçekten dışında olup tecrübe etmeyen bir sürü insan var. Onlar için söylemek istediğim bir şey var mı? Evde bir kedi beslemenin nasıl bir his olduğunu, sokaktan bir hayatı kurtarmanın nasıl bir his olduğunu, ne kadar aslında bunun pozitif olduğunu öğrenmelerini çok istiyorum insanların. Evet. Sen neler söylemek istersin? Ya şöyle, gerçekten yaşayamayan bilmez diyebileceğim bir duygu. Evde bir kedi besleme konusunda veya bir hayvan besleme konusunda birçok insanın çekingesi var. Evet. Ben burada bir konuya daha değinmek istiyorum Evet. bu soruda. Bunda biraz biz hayvanseverlerin de suçu var insanların bu konuda çekinmesinde diye düşünüyorum. Burada bir öz eleştiri yapmak Tamam, istiyorum neden hayvanseverlere. peki? Şu yüzden maalesef biraz toplumumuzda agresif hayvanseverler çoğunlukta. Çok agresif davranıldığı zaman insanlar mesela birisi bir hayvan sahiplenmek istiyor, örnek veriyorum, ve birine danışıyor. Evet. Ya da bilmeden bir hata yapıyor. Çünkü hayatında ilk defa besleyecek. Hemen bu agresif olan kesim çok aşırı tepki veriyor. Nasıl böyle yaparsın, şu hatayı nasıl yaparsın vesaire gibi. Evet. Şimdi ısınacak insanlar direkt uzaklaşmış oluyor bazı hayvanseverler yüzünden. Bu hatayı yapmamaya, bence bizim o insanlara güler yüzlü olmaya ve bu işi güzellikle anlatmaya çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun Kesinlikle, çok hayvanseverlerin ince bir çizgi, evet. üstünde çok önemli bir vazife olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Onun haricinde insanlara şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok fazla şöyle örnek gördüm. Kedileri, köpekleri hiç sevmeyen, çok korkan insanların onlarla birlikte yaşamaya başladıktan sonra ısındığına çok defa şahit Evet. oldum. Yani bu kelimelerle, cümlelerle çok anlatabileceğim değil, deneyimlemeleri gereken bir şey. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle bir kedi bakmanın hiçbir zorluğu yok. Yani kedi çünkü direkt Kendi kendine yaşayan bir hayvan. kendi kendine evde, yaşayan bir evet. insan. O insanların tek yapması gereken, mesela bir kedi sahiplenmeyi düşünüyorlarsa
onlar için alacağı vakit de çok düşük bakım konusunun. Çünkü yani 2 günde bir kum temizleseler yeterli. Bir kedi bakan birisi için. Hani mamasını, suyunu günlük temizlediği, düzelttiği zaman yeterli oluyor onun için. O yüzden özellikle bir kedi bakmak isteyenler bence hemen bu kararı verebilirler. Herkese bir tane kedi hemen buradan gönderiyoruz. Ve engelli hayvan bakma konusunda çekingesi olanlar için de şunu söyleyeceğim. Ya benim engelli kedilerim var. 2 gözü görmeyen bir kedim vardı. Mesela tamamen her şeylerini kendileri hallediyorlar. Tek önemli olan şey o eve, yaşadıkları alana adapte olmaları. Bu da kısa bir süre alıyor. Kısa bir süre sonra zaten kedi görme engelli de olsa, işte bir ayağı da olmasa her şeyi kendi hallediyor. Yine kumuna tuvaletini yapıyor, yine mamasını yiyor, suyunu içiyor. Diğer kedilerden hiçbir farkı yok. Çünkü kediler engellerini hani insanlar gibi düşünmüyorlar. Çok çabuk adapte oluyorlar hayata. O yüzden bence engelli hayvan sahiplenme konusunda şüphesi olanlar, rica ediyorum... Ben çok iyi olduğunu söylediğin. Yani benim sayfamda da ona benzer videolar var. Kendi reklamımı yapıyor gibi olmasın. Başka bir sürü engelli hayvan bakan hayvansever de var. Onları inceleyip engelli hayvan bakmanın çok da zor olmadığını, hani aslında kolayca adapte olabildiklerini incelemelerini çok istiyorum. Çünkü engelli hayvanların evlere çok daha ihtiyacı var. Kesinlikle. Ben de ikinci bir kedi düşünüyordum eve. Hani gözleri görmeyen bir kedi sahiplenmek istemiştim. Cesaret edemedim. Acaba çok zor mu olur? Hep evde durmuyorum. Nasıl olur diye bilmiyordum. Bunu söylemem benim için çok iyi oldu. Umarım buradan başka bir sürü insanın için de çok iyi olmuş olur. Belki senin bu dediğin sayesinde kedi sahiplenmek isteyen insanlar olacak. Umarım. İnşallah. Umarım öyle bir faydası olur. Ben de çok isterim. Onun dışında şimdi bir sürü kedin var. Evet. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var, hastalıkları var, rahatsızlıkları var, kısırı olan var, olmayan var. Beslenmelerini nasıl hallediyorsun? Hani tek çeşit mi mama veriyorsun? Farklı şimdi başa çıkmak zor çünkü hepsini ayrı ayrı başında beklemiyorsundur herhalde. Nasıl yapıyorsun? Şöyle, evde kedilerimin hepsi kısır. Bir tane kısır olmayan kedim var. Onun da kısır olmama nedeni Melahat, 3 ayağı olan kedim. Çok fazla ameliyat geçirdi ayağıyla ilgili. O yüzden o süreçte tekrar anestezi almaması için hemen kısırlaştırma yapılmamıştı. Ve ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Hazır böyle bir konuşma fırsatı olmuşken insanların kısırlaştırma bol bol yapmasını tavsiye ediyorum. Kısırlaştırma konusundaki kaygılarını gidermek için bu konuyu iyi araştırmalarını istiyorum. Çünkü gerçekten hayvanlar doğal ortamlarında yaşamadıkları için şehirlerde üremeye devam ettiklerinde çok kötü sonlar yaşıyorlar. Hani hayvanseverler çok maruz kalıyor bu çok kötü görüntülere. Bir ikiye ayrılıyor bir de burada hayvanseverlerin tepkisi işte yaşam haklarını elinden almak olarak düşünenler de var. Ben de kısırlaştırılmasından yanayım. Bir de yani doğal süreç olan kısırlaştırmayı isteyenler var ama burada bir çatışma var gerçekten. Evet. Ya ben şöyle düşünüyorum bu konuyla ilgili. Şimdi mesela doğal yaşam diyorlar, doğal hayata müdahale ediyorlar. Ben de şunu soruyorum, doğa nerede? Mesela ben İstanbul'da yaşayan bir insan olarak özellikle dışarı çıktığımda doğaya dair hiçbir şey göremiyorum. Sokak kedileri tuvaletlerini yaptıktan sonra betonu eşelemeye çalışıyorlar. Yani o kadar toprak yok hayvanlara. Sürekli binayı arabanın altında kalıyorlar ya eziliyorlar ya insanlar rahatsız oluyor çöp poşetine bağlayıp atıyorlar. Doğal yaşamlarında değiller zaten. Mesela diyorlar ki annelik duygusu tatamıyor. Şimdi de bizim mahallemizde mesela bir hayvansever abla vardı. İşte ben kısırlaştırma yapıyordum bol bol. O karşı çıkıyordu. Bir gün benim bir kedi kısırlaştırmama mani oldu. Hani müdahale ediyorsun dedi. Sonra bu kedi doğurdu. 6 tane yavru doğurdu. 5'ine araba çarptı. Şimdi ben de o zaman şunu demiştim. Acaba bu annenin bunları düşünme kapasitesi olsaydı, bunun yavrularının sonunun bu şekilde olacağını bilseydi doğurmak ister miydi? Çünkü hani belki kader diyecekler ama bu son çok muhtemel gözüküyor. Şu an yaşadığımız şehirde mesela bir köyde yaşasak, kasabada yaşasak ben de kısırlaştırmam. Hani tamamen doğal alan olsa, işte ormanda yaşıyor olsak derim ki üresinler, kafalarına göre işte kendi doğal hayatlarını yaşasınlar. Ama burada öyle bir durum olmadığı için kısırlaştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim de gözlemlediğim hep tecrübelerim 6-7 yavru doğuyor. Bir tanesi en fazla ya hayatta kalıyor ya kalmıyor. Gözleri mikrop kapıyor, çoğu kör kalıyor. Evet, öyle bir problemleri aynen öyle. var zaten yavru kedilerin. Ya mama konusunda da konuyu biraz dağıtmış oldum. Bizim o kadar çok iki hayvansever olarak dertlerimiz var ki dertleşiyoruz böyle. Bitmiyor. Mama konusunda da şöyle, evdekilerin hepsi tek tip mama yiyor fakat şeker hastası olan bir kedim var.
Onun özel mama yemesi gerekiyor doğal olarak. Ona iş yerimde bakıyorum. Ve onun yanında bir kedi daha var. Evet, onu ayırdım. Ya, gerçekten. Mecburen onu orada bakmak durumunda kaldım. Sadece farklı mama olarak. Yaş mama veriyor musun? Yaş mama veriyorum ve yaş mama mutlaka verilmesi gerektiğini savunuyorum. Onu da anlatabilirsin bence. Kedi Tabii. besleyen bir sürü insan seni izleyecek. Şöyle, şimdi haftada bir benim kendi kişisel tecrübem, yıllardır hani kendimce hayvan bakmaya çalışan bir insan olarak ve çok fazla veterinerden de bu konuda fikir almış birisi olarak mutlaka haftada bir yaş mama verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kedilerde mesela böbrek hastalığı çok fazla görülen bir rahatsızlık veya aynen. hani çabuk hani organlarda problem yaşayabilen hayvanlar. Üriner sistemleri çok sıkıntılı. Kesinlikle ve bunun için mutlaka sıvı tüketimi çok önemli. Hani kedilerin hepsi çok su tüketmeyebiliyorlar, çok sıvı tüketmeyebiliyorlar. Özellikle çok hayvanlı olanlarda bunun takibi daha zor olabiliyor. Mutlaka yaş mama yemeleri gerekiyor. Yani sonra hayvan 12-13 yaşına geldikten sonra veterinere gittiğinizde böbrek sonuçları çok kötü geldiğinde ah vah demenin maalesef hiçbir faydası olmuyor. Biz onu kendi kedimizde yaşadık. Bilmiyordum çünkü gerçekten yaş mama verilmesi gerektiğini bilmiyordum ve kedimizin belli bir yaştan sonra böbrek problemi çıktı. Ya ben de hatalar yaptım bu konuda maalesef. Hata yapa yapa öğrendik. Keşke hiç hata yapmadan biliyor olsaydık. O yüzden mutlaka yaş mama kesinlikle yedirmelerini tavsiye ediyorum. Ben de artık başladım haftada bir. Çok da seviyorlar zaten. Evet, yani çok mühim onlar için. Ölüyorlar yaş mama için. Peki şey soracağım. Hani genelde hayvanseverler bazı noktada doğru olmasa da şeye ayrılıyorlar işte. Ben işte kediciyim, ben köpekçiyim diye kendi aralarındaki hayvanseverlik kesinlikle çok evrensel bir şey. Yani sevgi kendi başına evrensel bir şey. Ben inanıyorum ki sen şu anda yaşadığın durum kedilere yardımcı olmanı Evet, aynen öyle. Aynı fikirdeyiz değil mi? Aynen öyle. Yani benim böyle bahçeli bir evim, alanım olsa mutlaka ilk aklıma gelen şeylerden birisi de bir köpek de sahiplenmek. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Kedileri çok seviyorum fakat köpeklerin dışarıdaki hayatının daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani köpekler daha büyük olduğu için göze batıyorlar. Sevmeyenlerin şehirde daha fazla gözüne batıyorlar ve kaçmaları, kurtulmaları kedilere göre daha zor. O yüzden bu konuda sokaktaki köpeklere bir ekstra bir üzüntüm var. Umarım bir gün daha fazla imkana sahip olurum. Daha fazla bir yaşam alanında olurum da köpek de sahiplenirim. Senin benim gibi insanlara şey lazım. Böyle kocaman bir çiftlik. Kesinlikle. 200-300 hayvanlık anca biz öyle rahat eder. İçimiz Aynen rahat öyle. eder yani. Aynen öyle. Çünkü evin bir sınırı var ve kediler çok mekancı olduğu için belli bir metrekare yaşam alanı istiyorlar. Yani çok kalabalıklaşınca kediler huzursuz olmaya başlıyorlar. Evet. Dolayısıyla o yüzden belli bir kapasite oluyor ki ben o kapasitenin çok üstüne çıkmış durumdayım Kaç şu anda. Kaç kedisiniz şu anda? Şu anda evde 12, iş yerinde 2 kediyiz. Toplam 14. Bir de dışarıda da kedi bakıyorsun galiba. Sokaktaki kedilere de Klinikte bakıyorsun. de kediler var şu an. Her Tedavi yerde gören kedi var. kediler. Aynen yani toplam baktığım kedi sayısını bilmiyorum açıkçası. Çünkü sokakta da var ve sokakta gördüğümde mutlaka kliniğe götürüyorum. Şu anda da klinikte olan kediler var. O yüzden yani baktığım kediler sadece evimdeki kediler değil. Ama hani eve alabildiklerim onlar, öyle söyleyeyim. Çok güzel bir his değil mi? Bir hayvanı bir yerden almak, kurtarmak, onun hayatını değiştirdiğini bilmek. Yani ben herkesin bu duyguyu tatması gerektiğini ısrarla söylüyorum. İnsanların bakış açısını sen değiştireceksin. Hani ben belki değiştirebilirsem tabii ki. değiştireceğim. Demeli ki insanlar hani ne kadar güzel bir hisse benziyor. Ben de yapmalıyım. Ben de bir köpeğin başını okşamalıyım. Hani böyle görüp senden benden daha önce ben alıyorum. Sen eminim çok daha mesajlar alıyorsundur. Hani işte abla senden önce ben hayvanlara karşı köpeklere ön yargılıydım. Şimdi bir köpek görüyorum. Aklıma sen onların nasıl sarıldığın geliyor. Köpeğin başını sevmeye başladım diyor. Evet. Bitti. Evet. Hani bu beni bu dünyada en çok mutlu edebilecek şeyi yaşıyorum. Ya Sana daha çok geliyordur. Ben mesela sosyal medyanın tek ya da en sevdiğim tarafı diyeyim şu. Mesela ben bugüne kadar bunu hani bir iki yerde daha söylemiştim. Bugüne kadar çok fazla bu konuda mesaj aldım. Hani işte biz kediden çekiniyorduk, işte videoları izledik, ne kadar sevecen olduklarını gördük. Şöyle diyorlardı, böyle diyorlardı, öyle olmadıklarını gördük vesaire. Ve ben bunları bir klasör haline getirmiştim bir ara. Çok dikkatli okuyordum mesajları. 1300'den fazla bu şekilde mesaj biriktirmiştim. Yani 1300'den fazla insan oraya gördükleri videolardan, şeylerden sonra hayvan sahiplendiğini söylediler. Çok güzel, 1300. Bilmediklerin de çoktur, yazmayanlar da çoktur. Kesinlikle ve artık o kadar bakamıyorum mesajlara, sayı çok arttığı için. Diyelim ki bu 1300'ün
yarısı öyle olmasın. Örnek veriyorum. Hani öyle düşünebilir insanlar. Yani 500 tane, 600 tane bile hayvan sahiplenilmiş olsa, yani bu ne parayla elde edilebilecek bir şey, ne agresiflikle, bağırarak, çağırarak asla elde edilemeyecek bir şey. Bunu mutlaka anlamamız lazım. Hani bağırarak, insanlara böyle küfrederek, hakaret ederek hayvan sevdiremeyiz. Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Şöyle bir çok doğru söyledin. İnsanları hayvan sevmeyen ve ön yargılı olan insanları hayvan severlerden soğutuyoruz. Evet, yani hayvanları zaten geçiyorum. Hayvan sever, aman hayvan sever mi? Evet. Bizi bulaştırma diyorlar insanlar. Yani bu da üzücü bir şey bizim için. Yani şu da evde bakmayla ilgili şunu da söyleyeyim veya hayvanlarla ilgilenme konusunda. Ya ben onlara bakıyorsam daha fazlasını onlar bana bakıyor bence. Ben hep bunu söylüyorum. Ya benim psikolojime, bütün moralimi yükselten de hep hayvanlar. Ben mesela böyle melankolik bir insanımdır. Hani hep küçüklüğümden beri böyle daha depresif tarafı ağır olan bir insanımdır. Ama beni hep kediler ayakta tutmuştur bu konuda. Hani suratım asılsa enteresan bir hareket yapar, gülerim mesela, bir şey olur. İyi geliyorlar. Kesinlikle ve bir misyon gibi insanı hayata da bağlayan bir şey. Bazı insanlar buna obsesyon diyorlar, bazıları takıntı diyorlar veya hayvanseverleri böyle hani biraz psikolojik problemli olarak gören insanlar da var. Ben de şunu diyorum, ne güzel bir obsesyon. Yani keşke herkesin böyle bir obsesyonu olsa. Çünkü takıntıları için insan öldürenler de var. Takıntıları için hayvan tekmeleyenler de var. Hani burada bizimki psikolojik problemse sanırım çok güzel bir psikolojik problem. Ben bundan dolayı çok mutluyum yani. Bu bir obsesyonsa. Kesinlikle haklısın. Son olarak şeyi soracağım. Yine bilmek isteyenler için kedi kumunu da nasıl kullanacağını, hangi kumu kullanması gerektiğini karar verememiş izleyicilerimiz de var. Biz kullanıyoruz. Topaklaşan kum kullanıyoruz. Evet. Siz ne kullanıyorsunuz? Şöyle, ben de topaklaşan kum kullanıyorum. Ve şöyle, kum temizliğine çok dikkat edilmesi lazım. Bunu özellikle hayvanseverlere söylemek istiyorum. Ben de belki bilmiyorumdur. Hep beraber dinleyelim. Ya şöyle, ben mesela çok fazla kum kullanıyorum. Bunu bazen eleştirenler oluyor. Hani çok kullanıyorsun. Fakat kum temizliği o kadar önemli ki, kumun değişme sıklığı. Mesela parazit problemi çok önemli sorunlara yol açabiliyor kedilerde. Parazitler ölüme kadar götürebiliyor. Hocam bir şey söyleyeceğim. Çok bölmeden. Eşin mantık olarak yapıyorum. Şimdi topaklaşıyor ve biz onu alıyoruz. Evet. Hani kurtulmuş olmuyor muyuz onu? Tamamen kurtulmuş olmuyoruz çünkü bakteriler kalabiliyor. Şöyle, yani bu kedi sayısına göre o temizleme sıklığı değişebilir ama ben şöyle yapıyorum. Ben her gün değişiyorum çok kedim olduğu için. Temizledikten sonra mesela bir kedi için düşünürsek bence bir kedinin kumunun komple değişmesi bir haftayı geçmemeli bence. Ya o bir hafta süresince evet, topaklaşan çişler, kakalar alınabilir, temizlenebilir. Ama bir hafta sonunda mutlaka o kum kabının çamaşır suyuyla bir temizlenip sonra yemlikli kumun konulması çok daha sağlıklı. Belki çok aşırı hassas gelebilir. Hani ben en hassas şekilde, kendi yaptığım şekilde söylüyorum. Çünkü o bakteriler kalabiliyor. Ve bu da uzun vadede parazitlere, problemlere yol açabiliyor. Doğru. Ben bu konuda mümkün olduğunca çok özenme taraftarıyım ama bunu söylerken insanları korkutmamak gerektiğini de düşünüyorum. O da ince bir çizgi. Böyle yapmazlarsa hayvanları haftaya ölüyor mu? Hayır tabii ki. Hani öyle bir şey değil. Yaparsanız daha hijyenik olur, daha sağlıklı olur. Yapmazsanız da ben bir sıkıntıyla karşılaşmadım bugüne kadar. Evet. Ama yaparsam daha iyi olur. Daha iyi olur, kesinlikle. Mesela az oluyor, üstüne ekliyor babam. Babam da o işler. Evet. Onun babamda o sorumluluk. Alıp azaldıkça üstüne yeni kum koyuyoruz. Ama tek kedi bizde. Ya tek kedi de zaten çok daha rahat. Çünkü tek kedide bir hastalık olma, bir şey bulaşma ihtimali çok daha düşük. Yani çok kedi olduğu zaman, şimdi ben sokaktan da kedi getirdiğim için benim ekstra dikkat etmem gerekiyor bu konulara. Hani hastalıklara, mikroplara çok daha dikkat etmem gerekiyor. Kristalde söyleyeceğim. Temizlenmiyor yani. Temizlenmiyor tabii ki. İçinde. Yani bir de koku ve koku yapıyor. da, yani mesela şunu da söyleyeyim. Kedi sahiplenmek isteyen insanların veya bazı sahiplenen insanların kokudan çok şikayeti olur. Hani burada normalde hiç kokmuyor. Söyler misin lütfen? Evet, yani kamera karşısında da olsa ben dürüst olacağınıza emin olduğum için soruyorum. Bu evde çok ağır bir koku alıyor musunuz? Hayır, hiç almıyorum. Yani ki burada 12 tane kedi var şu anda. O yüzden hani eğer kaliteli kum kullanırlarsa ve şu an artık hani bu konuda da bu sektör de çok gelişmiş durumda. Kokulu kumlar var. Hani gayet temiz, güzel koku yayan kumlar var. Hani kumda ucuza... Biri orada üstüme kedi attı zannettim. O da şaşkın. Böyle atarlar ya filmlerde. Öyle düştü yani hayvan. Ay bu kadar
kadar kedinin içinde kediden korkmak. Bu arada bilenler de bilir. Benim kediye alerjim var. Normalde benim astımım tutmuş olması lazım. Benim de Bu alerjik kadar astımım kedinin vardı. içinde. Büyük bir tesadüf, ben de bunu yaşadım. Ve benim direkt kedi tüyüne alerjim çıktı. Benim de. Ve ben onu Kedi, köpek her şey çıktı. inat bütün ederek hayvanlara. açtım. Muhtemelen sende de öyle oldu anladığım kadarıyla. Aşamadım ben. Normalde işte benim bu kadar kedinin için hani evde gerçekten hiçbir koku yok, rahatsız edici bir şey yok. Normalde kapıdan girince böyle tıkanmam lazım. Asla öyle bir şey yaşamadım gerçekten. Bende alerjik astım vardı ve kedi köpek tüyüne karşı olduğu tasdiklendi tabiri caizse tıbben de. Fakat ben o noktada kedilerimi bırakamayacağımı biliyordum. Ve vazgeçmedim. Vücudum sanırım inat etmemle birlikte bağışıklık kazandı. Benim başıma evet, diyorum umarım. ya. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Benim çok için de teşekkür öyleydi. ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Senden mümkünse böyle sizi piyano başına almak isteriz. Olur, tabii eğer ki. İstersen sen de. Tabii Onun ki. dışında birkaç hediyeyle geldik size. Onları da vermek isterim. Evet. Bakalım çocuklar beğenecekler mi? Yaş mamaları da getirdik. Onları da alalım. Bir de bizim şimdi Essential serimiz çıktı. Bir bakalım sevecekler mi? Ödül mamalarıyla geldik. Deneyelim. Gelin bakalım. Bak bunlar da farklı. Bunlar Tamam, ayrı hepsini yaş mama deneyelim. grubu. Bakalım. Bohçacı gibi bohçalarımı açayım Melahat şöyle. geldi direkt. Melahat gel. Evet, şimdi birazdan Allah! ekip toplanacak. Ekip toplandı şu an. Bakalım sevecekler mi? Yeni çıktı bu seri. Alın Bakalım bakalım. ilk defa onlar iyi olacak. Bir de şöyle var yani kaç çeşit var. Bakalım hangisini sevecekler. Bir de bu şekilde paketlerimiz Burada bayağı çeşit var. mama var ve anladığım kadarıyla hepsi lezzetli çünkü şu an yoğun bir saldırı var. Bunlar daha farklı. Biraz daha iyi büyük et parçalı falan. İşte artık siz denersiniz efendim. O zaman bir tane de bundan açıyorum. Tamam. Oy. Hiç kavga mı etmiyorsunuz siz? Ama dikkat et elini onu kesme o biraz. Bunu da buradayken söyleyelim. Mesela yaş mama verirken bazen sokakta hayvanseverler böylece koyuyorlar. Asla Bir lütfen. tabağa koymak lazım çünkü bu kenarları hayvanların dilini kesebiliyor. Buna da çok dikkat Kafasını etmemiz kesiyor. Bir de lazım. kaç Evet. kere kaç hayvanın kafası sıkışıyor hep bunların Kesinlikle. içine. Lütfen öyle vermeyelim. Hani iyilik yaparken aslında onlara zarar verebiliyoruz. Gel kuzum. Kumu da denersiniz. Bakalım Tabii. kumları beğenecek misiniz? Kumu hızlıca deneriz. Zaten bir günde sağlam bir tuvalet çıkıyor bizim evde. Bir de jölelerini çok seviyorlar. Sonrasında biraz daha kibarlık yapıyorlar bazen. Bayağı iştahlı yiyorlar şu an zaten. Veriyor musun? Onu bunlardan denedin mi? hiç? Ara sıra veriyorum ama çok yaş mama kadar veriyorum desem doğru Evet. değil ama hani çok seviyorlar, onu biliyorum. Ya bu sen tabii hepsini birden sürekli ürün çubuğu Zor nereden oluyor, alacaksın? evet. haklısın. O açıdan zor oluyor. Haklı Yoksa kızım. hani sevmediğimden veya bu ürüne karşı olduğumdan değil, çok kedi olduğu için bende zor oluyor olay. Evet, sen haftada bir yaş mama vererek zaten yapabileceğin en güzel şeyi yapıyorsun onlara. Oh, çok güzelsiniz. Bazı Hadi bakalım. kedilerim tabii biraz travmalı olduğu için diğerlerinden daha ürkekler. Ama onlar bile geldi şu an. Bu mesela sarı Ya bu beyaz kokuya olan ben de başka bir odadan gelirim. Kedilerimiz mamalarını afiyetle yerken biz de seni piyano başında dinleyelim o zaman. Buradan da kapatayım arkadaşlar. Umarım güzel bilgiler öğrenmişsinizdir. Sarper'i daha yakından tanıdık. Çok güzeller. Gerçekten çok güzel bir aileler. Bizi izlemeye devam edin diyorum. O zaman kanala da abone olun. Lütfen. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.